Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Nisan ayı için ajandama yaptığım çizimleri göreceksiniz. Nisan ayına geçmeden önce tabii ki de önceki ayların özetini göstermek istedim. Mart ayı çok içime sindi, bayağı cıvıl cıvıl yeşil olunca yazmak çok keyifliydi benim için. Nisan ayı için nergis çiçeğini seçtim. Bahar da gelince belli bir çiçek çizimi yapmak istedim. Bayağı çiçeklere baktım Pinterest'ten ama görünüş açısından nergis çiçeği daha fazla içime sindi, daha çok hoşuma gitti. Genellikle nergis çiçeğinde farklı renkleri oluyormuş ama ben sarı ve hafif turuncu gibi olan çiçekleri seçtim. Onların çizimlerini yaptım. Tabii nergis çiçeği de kendi içerisinde biraz ayrılıyormuş çeşitleri ama bu hangi çeşide giriyor tam bilmiyorum. Açıkçası belki bitkilerle uğraşan arkadaşlar varsa daha net biliyorlardır. Nergis çiçeğini çok severdim ama hiç anlamına daha önce bakmak aklıma gelmemişti. Yunan mitolojisinde geçen kendisine ait bir hikayesi bile varmış. Sitelerde benzer ama bazı yönleri farklı yorumlar olacak şekilde anlatılmış. Yani nasıl anlatsam ben hani size kısaca özetleyecek olursam. Narkiskos adında yakışıklı bir peri varmış. Bazı kaynaklarda avcı olarak da geçiyor. Narkiskos'un güzelliğine çevresindeki bütün kadınlar aşık oluyormuş. Ama hiçbirinin sevgisine ve aşkına yanıt vermiyormuş. Bundan dolayı da Tanrı'nın onu cezalandırıldığı söyleniyor. Bir gün bir gölün yanındayken su içerken kendi yansımasını görüp kendi yansımasına aşık oluyormuş. Bazı kaynaklarda kendisine bakmaktan bir ömrünün oraya gidip orada suyun yanında ağaca hani kök salıp öldüğü yazıyor. Bazılarında da göle düşüp o şekilde öldüğü söyleniyor. Göle düştüğü hikayelerde konuşamadım. Ee, Bunu seven kadınlar işte onun hani şeyini cesedini alıp gömmek istemişler herhalde. Onu da çıkartırken işte çiçekleri bulmuşlar. Hani suyun içinden çiçekler çıkmaya başlamış. Kök salıp ağaca döndüğü muhabbetinde de işte tamamen orası işte nergis çiçekleriyle dolmuş. Tabii bazı kaynaklarda çiçeğin gül ya da nilüfer çiçeği olduğunu söyleyenler de var ama genel olarak büyük, hafif sarı ya da beyaz yapraklı, orta göbeği turuncu su ya da böyle sarımsı olan çiçek olarak tasvir ediliyor. Ve ben aslında yanlış bir aya çizdiğimi fark ettim araştırmasını yaptığımda. Normalde Aralık-Ocak ayı gibi o zamanlarda nergis çiçeği hasat ediliyormuş. Ben Nisan ayına çizdiğim için birazcık saçma olmuş gibi oldu da bilmiyordum ben de. Ben sadece görüntüsü ve kokusunu beğendiğim için çizmek istemiştim. Bir de bu hikayenin felsefi yaklaşımı vardı. Aslında beni o daha çok etkiledi. O kısımda da hani ben Narkiskos demeyeyim biraz söylemesi zor olur. Direkt Nergiz diyeyim çünkü Türkçe çevirisinde Nergiz olarak dönüyor. Onu da şu şekilde özetleyecek olursak felsefi açıdan düşününce Nergiz dediğimiz kişi içsel dünyasına dönüp dünyadan bütün elini eteğini çekip tasavvuftaki hani arifler gibi diyebiliriz. Aynı zamanda hani Budistlerdeki o Nirvana'ya ulaşabilmesi için o suya denk gelmiş. Yani su zaten çoğu dinde şifa olarak geçer. Hani o şifalı suya denk geliyor nasıl oluyorsa o sudan içtikten sonra tamamen işte o en üst kademeye Nirvana dediğimiz kısma ulaşmış olabilir ve tamamen işte çiçek sembolü oradan geliyor olabilir. Yani içsel olarak ruhunun yani en üst kademeye çıktığı anlamına gelebilir. Yani benim anladığım kadarıyla felsefi yani yorumlarda da bu tarz şeyler yazıyordu. Bana bu daha mantıklı geldi. Sonuçta eski mitolojik hikayelerin çoğu belli tasvirler üzerine kuruluyor. Evet işte böyle çok fazla çiçek muhabbeti yaptığıma göre resmedemebilirim. Bu arada markerlarım bitmeye başlamış. Çok moralim bozuldu. Bazı boyaları özellikle sarı ve yeşil tonunu zaten tam da o renkleri seçmişim. Onlar bitmeye başlamış. Kullanırken baktım hani boya dökülmüyor. Şu şekilde bir şey yapmaya başladım. Ben de kaçıncı dakikada videosu var hatırlamıyorum ama kalemin ucu zaten fırça şeklinde. Hafiften böyle suya batırdığımda boya üstten aşağı doğru aktığı için daha rahat boyamama neden oluyordu. Biraz o şekilde dedim kullanmaya başlayayım ama tabii ki de fırçanın ucunu sulandırdığım için kağıt hafiften böyle sanki sulu boya yapmışım gibi oluyor ama tabii ki de o çok yoğun bir şekilde değil. Dedim artık bitene kadar bu şekilde dedim idare edeyim. Ama yeni akrilik marker alma zamanım gelmiş.
hangi marka alacağıma ya da nereden alacağıma dair bir fikrim yok. Temu'dan aslında uygun olur, oradan alırım diye bir düşünce vardı ama sanırım orada da birkaç tane yine yurt dışı engeli tarzı bir şeyler gelmiş. Yeni sosyal medyada gördüm. Nasıl alırım, ne yaparım bilmiyorum. Bakalım. Görselleri yine Pinterest'ten seçtim. Bazılarının kendi dijital çizimleri vardı. Yani özellikle mesela bunların Instagram hesapları da varmış. Onları da takip ettim. Olmadı açıklamaya koyarım hani o çizimlerin orijinal kaynağına bakmak isterseniz diye. Yani zaten ben birebir aynısını yapmadım. Kendimce yine renklerini kendime göre yorumladım. Ama işte teması hoşuma gitmişti. Ben de kendi çapımda böyle sayfalara yerleştirdim. Ama mesela biraz önce bahsettiğim sayfa hafif sulanıyormuş gibi buruşmaya başladı demiştim ya. Mesela sayfanın sol tarafının hafif köşesinde bakın biraz şey olmuş, sudan kaynaklı eğrilme gibi şeyler olmuş. Biraz önce de aynı mesela fırçayı suya batırıp kullanmaya devam ettim. Sticker yapıştırsam mı diye düşündüm ama sonra dedim yazarken yapıştırayım. Yazarken yapıştırınca çünkü daha iyi oluyor. Bazı günler çok boş oluyor. Boş olan yerlere sticker yapıştırmayı daha çok seviyorum ama bazı günlerde çok dolu dolu oluyor. Onları da hani yazarken küçük küçük yazmak istemedim. En azından dedim yazarım, boş kalan kısımları artık sticker yapıştırırım diye düşündüm. Normalde bu videoyu da daha erken paylaşmak istiyordum ama biraz Ramazan'da biraz da bayrama denk geldi derken böyle biraz gecikti. Normalde Mart sonuna yani Nisan'a girmeden paylaşınca sanki daha iyi oluyordu. Bu arada Mayıs ayı içinde gelincik yapmayı planlıyorum ama eee, umarım güzel olur. Emin de değilim ne yapsam. Şu an aklıma tek gelen şeyler, gelincikler. Hani Haziran'a papatya yaparım diye düşünmüştüm. Bilemiyorum bakalım. Mayıs'a doğru çizimleri yine yaparsam paylaşırım. Buradan görmüş olursunuz. Sayfalar aslında çizimleri yaptıkça Instagram'da hikayemde paylaşıyorum. Hani güncel görmek isterseniz oradan takip edebilirsiniz beni. Çok teşekkür ederim takip ederseniz de. Aynı şekilde YouTube'da da güncel olmaya çalışıyorum ama videoları düzenlemek, bu editleme kısmı biraz zaman alıyor. Bundan dolayı da YouTube'da birazcık daha geç paylaşmak zorunda kalıyorum. Videomu izleyip beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenerek, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.